Westworld'u hatırlıyorsunuz değil mi? Hani o meşhur sahne, bir yazılım güncellemesi geliyor ve bir anda o ana kadar kusursuz hizmetkar olan makineler bilinçlenip bir isyan başlatıyor. İnsanı ister istemez düşündürüyor. Bu bilim kurgu senaryosu acaba bizim gerçekliğimize ne kadar yakın? Gelin hep birlikte bu sorunun peşine düşelim. Düşünsenize bir yazılım güncellemesi geliyor ve o ana kadar size hizmet eden makineler birden dönüp soruyor, ben kimim? İşte Westworld'ın tam da kalbine koyduğu ve hepimizi şöyle bir durup düşündüren o can alıcı soru bu. Peki, hemen paniğe kapılmalı mıyız? Kısaca cevap vermek gerekirse henüz değil. O büyük felaket senaryolarına dalmadan önce gelin isterseniz bugünün teknolojisi aslında ne durumda ona bir bakalım. Şimdi Westworld'daki o android isyanı meselesine gelelim. Kurgu nerede bitiyor, gerçek nerede başlıyor? Bunu anlamanın en iyi yolu böyle bir isyanın teknik olarak nelere ihtiyaç duyduğuna bakmak. Dizideki o meşhur bilinç yaması var ya, işte o aslında bilim dünyasında genel yapay zeka dediğimiz, kısaca AG diye bilinen bir şeye denk geliyor. Yani sadece satranç oynayan veya resim yapan, yani tek bir işte uzmanlaşmış günümüz yapay zekasından çok farklı bir şeyden bahsediyoruz. İnsan gibi, aklınıza gelebilecek her türlü görevi yapabilen bir zekadan. Ama olay sadece bilinçte bitmiyor, hiç de değil. Robotik dünyasında en basit görünen el becerisi bile hala tam olarak çözülebilmiş bir problem değil. Yani Westworld'deki androidlerin o akıcı, insansı hareketleri var ya, işte onlar günümüz teknolojisi için hala tam bir bilim kurgu. Gelin bu farkı biraz daha net görelim. Bir yanda Westworld'daki o kusursuz motor becerilerine sahip, kendini onarabilen ev sahipleri var. Diğer yandaysa hassas bir nesneyi tutuklarken bile zorlanan, sürekli özel bakım isteyen günümüz robotları. Aradaki fark gerçekten de dağlar kadar. Tamam, kurguyu bir anlığına kenara koyalım. Bir yapay zekanın gerçekten isyan edebilmesi için ne lazım? Gelin bir isyan kontrol listesi yapalım ve maddelere bakalım. Şimdi bir isyan için ne gerekiyor? Birincisi makinenin kendi hedeflerini belirleyebilmesi. Yani bir iradesi olması lazım. Sonra yeni durumlara ayak uydurabilmeli, fiziksel dünyada bir şeyler yapabilmeli ve belki de en korkutucusu gerçek niyetini bizden saklayabilmeli. Şu an itibarıyla bu 5 maddenin tamamına sahip tek bir yapay zeka sistemi bile yok. Peki, robot orduları yakın zamanda kapımızı çalmayacaksa yapay zeka tamamen zararsız mı demek oluyor bu? Tabii ki hayır. Şimdi asıl konuya gelelim. Bilim kurguyu bırakıp günümüzün gerçek, somut yapay zeka riskleri nelermiş onlara odaklanalım. Aslında en büyük zayıf noktamız bilinç kazanmış bir makine falan değil. Esas mesele evimizdeki internetten tutun da ülkenin elektrik şebekesine kadar hayatımızın her anının bağlı olduğu o karmaşık dijital altyapının ta kendisi. Bugün güvenlik uzmanlarının uykusunu kaçıran şeyler aslında bunlar. Büyük ölçekli dolandırıcılıklar, akıllı şebekeler gibi kritik sistemlere yapılan saldırılar, hatta kaos yaratmak için sensör verilerini değiştiren sistemler. Belki Hollywood filmlerindeki gibi havalı değil ama sonuçları çok daha gerçek ve tehlikeli olabilir. İyi de bu tehditler karşısında elimiz kolumuz bağlı mı bekliyoruz? Hayır, tabii ki değil. İyi haber şu ki, bu riskleri kontrol altında tutmak için sürekli yeni ve daha akıllı savunma katmanları geliştiriliyor. Yapay zeka güvenliğini adeta bir kaleyi korumak gibi düşünebilirsiniz. Tek bir sihirli kalkan yok. Bunun yerine üst üste binen katman katman bir koruma sistemi kurmak gerekiyor. Her katman farklı bir tehdidi engellemek için orada. Peki bu katmanlar ne demek oluyor pratikte? Aslında gayet mantıklı şeyler. Mesela çok kritik bir karar alınacaksa son sözü mutlaka bir insanın söylemesi. Ya da yapay zekayı gerçek dünyaya salmadan önce sandbox dediğimiz izole ortamlarda test etmek. En kötü senaryoda da fişi çekebileceğimiz, her şeyi anında durduracak bir acil durum düğmesi olması gibi. Hadi şimdi de Westworld gibi dizilerin aklınıza soktuğu bazı popüler efsaneleri ve işin aslını hızlıca masaya yatıralım. Bir numaralı efsane, tek bir güncellemeyle bilinç yaratılabilir. Gerçek şu ki, bugünkü yapay zeka istatistiklerle çalışıyor, hislerle değil. Yani bilinçli bir zihin yaratmak için bir düğmeye basmak gibi bir durum söz konusu bile değil. Sıradaki efsane, isyancı bir yapay zekayı kapatamazsınız. Aslında bu da doğru değil. Her yapay zeka, ne kadar akıllı olursa olsun, elektriğe, sunuculara, yani fiziksel bir altyapıya muhtaç. Kısacası her zaman fişini çekebileceğimiz bir yer var.
Ve bir başka popüler korku, süper zeki bir yapay zekaya karşı insan denetimi işe yaramaz. Bu da yanlış. Eğer sistemi doğru kurarsanız, yani acil durdurma düğmeleri ve insan onayı gibi mekanizmalar eklerseniz, insan denetimi gayet de etkili bir sigortadır. Son efsanemiz. Büyük yapay zeka isyanı kapıda. Şimdilik değil. Evet, ileride ne olur bilinmez ama bugünün acil meselesi küresel bir robot ayaklanması değil, daha yerel, daha sinsi siber saldırılar ve sistemlerin kötüye kullanılması. Sonuç olarak asıl korkmamız gereken şey bir Hollywood kıyameti değil. Asıl mesele, elimizdeki bu çok güçlü yapay zeka araçlarıyla yapacağımız küçük bir hatanın bile ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği. Yani odaklanmamız gereken şey bu. Peki size soralım. Bütün bunları düşününce eğer siz karar veriyor olsaydınız hangi koruma katmanını en tepeye koyardınız? Her zaman bir insan onayı mı, anında fişi çeken bir acil durum düğmesi mi yoksa sistemin yetkilerini en baştan kısmak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka yazın.